Herkese selamlar değerli mobil oyuncu severler. Bugün insanlığın kaderini belirleyecek o kritik noktadayız. EDE and The Last Nine oyununa seninle birlikte bakacağız. Oyunun hikayesi bayağı bir sert başlıyor. İnsanlığın yarısı yiyici felaketi dedikleri o olayda yok olmuş durumda. Kalan son insanlar ise Astra City denilen bir kaleye sığınmış. Biz burada Luminia Akademi'nin komutanıyız. Yanımızda The Awakened denilen en zor şartlarda uyanmış, yaşamış ve o sadece bizim emirlerimizi dinleyen o özel güçlere sahip kızlar var. Hatta Ruby'nin çok sağlam bir sözü var. Sadece intikam için burada değilim. Başkaları artık ağlamasın diye buradayım diyor. İstersen seninle birlikte bir başlayalım. Oyunun teması arcade temasına sahiptir. Roguelike mekanikler oyun içerisine entegre edilmiştir. Nasıl indirebilirsiniz? EDE and The Last Nine oyununu şu anda Vietnam ülkelerinde halihazırda mevcut ama Şubat ve Mart aylarında iOS ve Android için çıkması bekleniyor. Eğer bir erteleme olmaz ise. Tabi APK dosyalarını çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Açıklamalar kısmına tabii ki de linklerini, APK dosyalarını bırakalım sevgili dostlar. Başlayalım. Roguelike mekanikleri de oyun içerisine entegre edilmiştir. Tabi bundan ziyade şöyle şeyleri de sizlere söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz karakterlerin yükseltmesi, item yükseltmesi, işte karakter yükseltme ekranları zaten bu oyunların içerisinde mevcut. Artık bunları söylememe gerek yok. Kontrolleri çok güzeldir. Teması çok tatlıdır. Oynanışı çok tatlıdır. Kesinlikle bu tarz eğlenceli oyunları artık demiştim ben zaten 2026 yılına girerken kanalımda bulabileceksiniz. Fakat tek eksik nedir diye soracak olursanız Idle RPG oyunlarını oynamıyorum. Onun haricinde yeni bir karakter alıyoruz yanımıza. Bu şekilde mangamızı da büyütebiliyoruz. Mesela bu karakter değişik bir karakter. Ateşleme sistemleri farklı. Bazı karakterler lazer atıyor. Bazıları top şeklinde ateş ediyor. Bazıları bu şekilde silahşör şeklinde ateş ediyor. Bunları da güçlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni bir karakter daha alalım. Şu anda mangamız 3 kişi oldu. Fark ettiysen sevgili dost. Bunları da kartlarla güçlendirebiliyorsun. İşte daha hızlı ateş ediyor. Çoklu ateş ediyor gibi. Boss savaşlar da oyun içerisinde mevcuttur. %10 rate alabiliriz. %50 damage alabiliriz. Bence rate alalım. Kartlardaki yıldızlar çoğaldıkça, yani kart çektikçe damage'ler çoğalıyor. Onunla da ilgili bilgin olsun sevgili dostum. Bölüm sonu boss taramaları da vardır oyun içerisinde. Biz her zaman şu anda damage odaklı gidelim. 4 kişi oldu mangamız. Bakın bu da lazer atıyor. Karakter tasarımlı oldukça çok güzeldir. Müzikler oldukça iyi. Şu anda kapatmak istemiyorum. Zaten bu tarz oyunları oynarken müzikler olmazsa olmazdır. Tema dediğim gibi arcade temasına sahiptir. Artı bir ateşleme alalım. Daha çok mermi atacaktır. Bu artı bir aldıkça mermiler ikili, üçlü, dörtlü, beşli olmaya başlayacak tabii ki de. Bunların yönlerini de değiştirebiliyorsunuz diyebiliyorum. Şimdi gelirse sizleri göstereyim. Mesela ekstra lazer diyor, atar diyor. Bir bakalım bir lazeri şu an nasıl ateşleyecek. Görmüş olduğun gibi sevgili dost, ekstra lazer üçlü oldu. Üçlü ateş etti. Onun dışında burn'den falan bahsediyor ama ateş demeci bırakıyor mudur onu bilemiyorum. Bırakıyor galiba özellerini ateş olarak da. Yanıyorlar aşağıya düşerken, fark ettiysen. Ben temasal olarak da çok beğendim. Hikaye anlamında çok beğendim. Güzel işlenmiştir. Lazerin durabilitesini %40 sanırım azaltabiliyoruz. Biraz daha en sağdaki kartta biraz daha hit damage'i falan vardı sanırım, yanlış görmediysem. Sevgili dost. 2026 yılında da yeni mobil oyunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi buradan ne alabiliriz? Artı 50, %50 damage alabiliriz bence buradan. Onun dışında sevgili dost, ne demiştik? 2026 yılında seninle birlikte dediğim gibi oyunları paylaşmaya devam ediyoruz. O kırmızı geldi. Bak şimdi karakter şu anda bir tık level aldı. Sevgili dostum, biraz daha farklı damage'i artıyor. Ateşleme sistemi büyüyor. Emin olabilirsin, eğlenceli bir mobil oyundur. Tabii ki de bu tarz oyunları bir saatten sonra karakter yükseltmelerine falan para yatırmak zorundasınız. Yani bu tabii, ben artık her videoda söylüyorum, bu beni ilgilendirmez. Bu sizin sorununuzdur. Dostlar %50 damage, %50 damage. Bence buranın %50 damage'ini alalım. Biraz daha bir tık, bu 2-3 level olduğunda 4'lü 5'li ateşliyor çünkü bizim hareket ettirdiğimiz karakter. Diğer karakterler sabit, biz sadece bir tanesini hareket ettirebiliyoruz sağa sola. Ben oyunu dediğim gibi beğendim.
Senin de fikirlerini almak isterim. Bu şekilde boss geldi şu anda, bir bakalım. Lazım olanı almak bizim için daha mantıklı. Tabi diğer karakterler de sizin karakteriniz de otomatik sistemine, yani otomatik ateşleme sistemine sahiptir. Ama temasal anlamda gerçekten çok güzel bir oyun. Bilmiyorum, iyi işlendiğini düşünüyorum. Roguelike mekanikleri de bir tur daha yükseldi. Şu anda daha fazla damage vuracaktır karakterlerimiz. Birazdan daha da iyi güçleneceğiz sanırım. Abi biz ne kadar buradan mob öldürürsek o kadar çok XP demek. Yukarıdaki yeşil barda olduğunda kart çekiyorsunuz çünkü. Kraken'in zaten leveli de şu anda %100. Devam edelim. Bence iyi gidiyoruz. Şu anda kötü değiliz. Birazdan biraz daha hızlanacaktır bu gelen moblar. Ama dediğim gibi bunları ne kadar çok öldürürseniz o kadar çok XP çekersiniz. Yukarıdaki yeşilde oldukça da kart çekersiniz. Ve bölümleri rahat geçersiniz. Evet, şu anda biraz daha iyi oldu karakterlerimiz. Fark ettiysen. Ateşleme sistemleri de büyüdü. Şu lazeri biraz daha aslında bir tur, şu anda bundan sonra lazeri şey yapabiliriz. Diğer karakterleri iyi ve elimizdeki karakterin damage'ini arttırabiliriz istersen. 2026'da da oyunlar gelmeye başladıkça seninle birlikte cooldown %20 almak mantıklı, daha hızlı ateş eder. Oyunları oynayıp paylaşacağız sevgili dost. Tabi her oyunda senin de fikirlerini ben alıyorum. Almak da isterim. Hoşuma da gider senin fikirlerini almak kesinlikle. Ama bu tür eğlenceli mobil oyunlarda artık kanalımızda paylaşacağız. Çünkü sadece tek bir oyun, tek bir sabit bir kategori, mesela sadece MMORPG dediğin zaman canımız sıkılıyor. Bak şimdi buradan sonra artık kartlar ve şeyler level atlayacaktır. 5'li kart geldi ama biz bir tane çekebildik. Bazen o 5'li kartın hepsini veriyor. Şöyle bir tane daha aldık. Karakterimiz 4 level oldu. Ruby. Girişte bahsettiğim Ruby. Bu bizim yönettiğimiz karakter. Sevgili dost. Durumlar tamamen böyle. Buradan sonra biraz daha hızlanıyor ve zorlaşıyor tabi ama ne alabiliriz? Lazere biraz daha yüklenebiliriz. Bence bir iki kart daha lazere yüklenebiliriz. Öyle yapalım. Ama dediğim gibi ben Idle RPG'leri hiçbir zaman kanalıma atmam. Hiçbir zaman da kanalımda bulamayacaksınız. Idle RPG sevmiyorum sevgili dost. Kesinlikle. Onlar da tamamen otomatik oynanışa sahip olduğu için hiç hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum. Haz alamıyorum. Şimdi neyi gösteriyor bize bir bakalım. Ödüller varmış. Bölüm sonlarında bu şekilde alabiliyor musunuz? Kapsüller falan, karakter yükseltmeleri falan, dediğim gibi burada gelen materyallerden de anlayabiliyoruz. Aynen bu şekilde ekipman da takabiliyorsunuz. Onların da yükseltmeleri olacaktır. Kesinlikle vazgeçilmezidir bu tür oyunların. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle devam edebiliriz. Bir tur daha oynayalım istersen. Ondan sonrasına bakalım. Bu sefer değişik bir build falan yapalım sevgili dost. Bir bakalım. Ama gerçekten çok hoş. Oynaması çok eğlenceli. Kötü bir mobil oyun olduğunu düşünmüyorum. Bakalım. Alabiliriz. Bunun da ateşlemesi güzel. Çift top gibi atıyor böyle. Füze atıyor yani. İkili. Onları dörtlü beşli yaptığın zaman buradaki kalabalıkta çok iş yapıyor. Sera alabiliriz bir tane. Sera da güzeldir. Lazer atıyor zaten Sera. Onu duvardan duvara da sektirebiliyoruz. Belirli kartlar gelirse onları da göstereyim sizlere. Şöyle bir devam edebiliriz. Mangamız dörtlü olsun. Bu yine top atan karakter mi? Aynen. Hadi bakalım. Sevgili dost, güzel bir oyun. Kesinlikle denemelisin. En kötü ihtimalle APK'sını indirip bir oynamalısın. Şu an manga 5'li oldu. Bu yeni karaktermiş. Yeni, ilk defa gördüm. Ne alabiliriz? Artı bir ekstra sub lazer alabiliriz. Ekstra lazer almak daha mantıklı bence bizim için. Bak üçlü atıyor çünkü direkt lazer.
Bu turu biraz daha kolay geçebiliriz ya. Ben öyle düşünüyorum. Tasarım olarak da gerçekten güzel. Artı bir lazer alabiliriz. Şu karakterin damage'ini %50 arttırabiliriz. Füze atan karakterimizin. Dost. 2026'da da bomba gibi mobil oyunlar oynayacağız. Bomba gibi, emin ol yani. Bu hepsi bomba gibi olacak. Buradan devam ettik. Elektrik diyor. Elektrik damage'i mi aldık? Bir bakalım. Gerçi diğer karakterimiz mavi bir şey atıyor ama o su gibi bir şey fırlatıyor. Elektrik mi o? Onu anlayamadım tam olarak ne olduğunu bro. Elektrik su atıyor bence ya. O mavi olan su damage'i. Ama gerçekten karakter tasarımları falan, dizayn çok hoş. Oynanış da çok güzel. Kesinlikle kötü değil. Ne alabiliriz? Hit demeçlerini ben seviyorum. Hit alırsak bence daha çok hit atacağız. Ve daha kolay öldüreceğiz bunları kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Hit demeçlerini alabiliriz. Ekstra bu time azaltma. Time azaltma dediğimiz kartları da alırsak bence çok daha mantıklı olacaktır bizim için. Ne kadar time'ını azaltırsak o kadar çok daha ateş edecek. Hızlı ateş edecek cooldown'larla falan. Çok daha iyi olacak. %200'müş mesela. Bu kartı zaten kendisi de öneriyor. Yani alman gerektiğini söylüyor. Ama her bölümde bosslar değişiyor mu onu bilmiyorum. Yani bundan önceki bölümde biliyorsun ki Kraken gelmişti. Burada ne gelir onu bilemiyorum. Ortadaki bar cooldown mesela %20 yine. Ortadaki bar 3000 canınız var ortadaki barda. Eğer ortadaki bar yok olursa sanırım ölüyorsunuz. Yani o 3000'den aşağıya düştüğünde ölüyorsunuz. Öyle biliyorum. Ortada bir yuvarlak var bak, karakterlerin kafasının üzerinde yeşil var. O da bizim canımız oluyor diye biliyorum. Bir evrimleştirme aldık şu anda. 2 level oldu karakterimiz. İlk karakterimiz. Bakalım devam edeceğiz. Biraz daha 1-2 karakteri daha evrimleştirme yapabilirsek çok daha iyi olacaktır. Şu mesela elimizdeki karakteri bu sefer biraz daha hızlandırabilirsek bakalım. Artı bir alalım sana. Ruby. Hadi bakalım. Biraz daha fazla mermi at. Ne diyorsun dost? Bence çok güzel, çok eğlenceli. Bu oyunu oynayıp böyle yarım saat, bir saat bence zaman geçirebilirsin. Eğlendirir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yine kişinin tarzı hep kategorisel olarak değiştiği için mesela adam tek bir tarz oynuyor. Sadece FPS. Mobilde başka kategoriye bakmıyor. Kimisi MMORPG oynuyor. Ben buna saygı duyarım. Bir şey diyemem ama ben genellikle deneyip paylaştığım için ve yıllardır zaten artı bir lazer alalım mobil oyun oynadığım için Idle RPG'leri de mesela ben çok sevmiyorum ve oynamıyorum da kesinlikle. Bak şu an dörtlü lazer oldu. Duvardan da sektirme başladı. Topu da biraz fazla büyük atmaya başladı bak diğer karakter ve ortada kalıp elektriksel demeç vurmaya başladı. Fark ediyor musun dost? Yani kombinasyonlar da çok güzel. Kesinlikle iyi bir mobil oyun olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir tane daha diyor. Mermi olarak galiba. Şu an 2380 cana düştük ama pek önemli değil bence. Ama bura bayağı zorlamaya başladı. Canımız bayağı düştü çünkü. Hızlanmaya başladı burası iyice. Bilmiyorum ne alabiliriz. Artı bir olan her şeyi alıyorum. Yani artı bir mermi, artı bir ekstra lazer, artı bir ekstra mermi, bence veya time'lar, cooldown'lar burada önemli faktör, yani en önemli kartlar diyebilirim. Bu tür oyunlar için yani. Ama önerilen kartları da alsanız bence bölümleri geçebilirsiniz yani. Zaten altlarında yazıyor. Ama şu an çok zorlaşmaya başladı. Biraz bayağı hızlı gelmeye başladılar. Artı bir daha lazer alalım bence. Hepsinin bak artı biri su damage'i atan karakterin de biraz ikili üçlü çıkmaya başladı. Ateşlediğinde fark ettiysen.
Aynen, şu anda bu kadardı büyük bir ihtimalle. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle oynamayız. Ana menüde bir şeyler gösterebiliyorsam sana göstereyim. 123 TL'ye bunu alabiliyor musunuz? Pek olarak geçiyor. Bunlar bizim için önemli değil. Şimdi sevgili dost, şurada premium varmış, 1800 TL diyor. Ekstra enerjiler alabiliyor musunuz? Ekstra 150 time'dan falan bahsediyor burada. Şunlar büyük bir ihtimalle bütün karakteri kartları random veriyormuş. Karakter kartları recruit sistemine bağlı mı değil mi onu bilmiyorum. Şimdi sevgili dost, aşağıda ne var? Şu yan ekranda karakterimizin üzerine giydiğimiz ekipmanlar düşmüş. Bak, yeni düşmüş, bunları giyebiliyoruz. Ekipman ekranıymış burası. Burası da kutu çektikçe büyük bir ihtimalle karakterin ekipmanıdır. Bakayım ne diyor? Epic diyor. Mesela epic ekipman, rare ekipman çıkıyor büyük bir ihtimalle bunların içerisinden. Burası böyle bir ekran. Burası dediğim gibi. Bak mesela şu an bu düşmüş içeride. Bu da new diyor. Bu da düşmüş. Tier 1 olarak. İçeride oynadığımız da düşmüş zaten. Onun dışında level 4 olduğumuzda açılıyormuş. En sağda ne var? Orası da 10 levelde açılıyormuş. Settings'te şu anda BGM'i kapatabiliriz. Herhangi bir language ekranı da zaten şu anda göremiyorum. İngilizce dil desteğine sahip. Başka şurada da kendi şeyimizi görebiliyoruz. Profilimizi. Şurada da stake'ler var. Temizlediğiniz zaman böyle kutular alabiliyorsunuz. Kutulardan bir sürü bak random ödül veriyor. Onun dışında da sevgili dost, ödül olarak ne geldi mesela? Bunları neyle çekebiliyoruz şu anda? 30 elmasımız var ama gold'la çekemiyoruz. Onu çektiğimiz zaman 2500'e 500 çekebiliyoruz. Onun dışında fiyatlar bu şekilde aşağıda görebiliyorsunuz. Ekipman yükseltmeleri falan her şeyde mevcuttur sevgili dostlar. Bu kart dediği sistem sanıyorum ki bunları da alabiliyormuşuz bak. Ruby'nin kritik damage'i 0.5 artıyormuş yüzdelik olarak. Bölümleri oynadıkça bunları da alabiliyoruz. Anladım. Bunlar da kapsül bak. Yeşil kapsül olmazsa atamıyorsunuz. 14 tane daha yeşil kapsül lazım. Sağ yukarıda görebilirsin ve gold lazım. Onun için de oyunu oynamanız lazım sevgili dost. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bence çok eğlenceli, mükemmel bir oyun. Hiç para yatırmasanız bile 2-3 bölüm oynasanız en kötü ihtimalle 1 saat falan zaman geçirebilirsiniz. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kal.